bir türlü rüyayı öğrenemedi. Herkes öğrendi ama Eşref'in Nisan'ın rüya olduğunu hala öğrenememesi izleyicileri çıldırttı diyebiliriz. Diziyi severek izliyoruz ancak rüya konusu çok fazla uzadı. Bölümlerdir lastik gibi uzatıldıkça uzatıldı bu konu. Evet, reytingler iyi gittiği için dizinin 3. sezonu da düşünülüyor ve bu nedenle bazı senaryolar ağırdan alınıyor ama rüya senaryosunun çözülmemesi dizinin reytinglerini etkileyebilir. Yeraltı dizisinin de başlamasıyla beraber bazı senaryoların daha hızlı ilerlemesi ve çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tam Nisan kendisinin rüya olduğunu öğrendi derken bu defa acaba gerçekten rüya mıyım diyerek kendi kafasını karıştırdı ve Eşref'e sürekli gereksiz sorular sormaya başladı. Aslında her şey çok basit. Eşref'e sadece çocukluk fotoğrafını gösterse bütün mevzu çözülecek. Üstelik Nisan'ın tüm bu olanları hala Eşref'e anlatmaması, Burdur'a kadar Eşref gelmişken ondan saklanması fazlasıyla saçma oldu. Kısacası bu konu artık daha fazla uzatılmamalı diyoruz. Eşref ile Nisan arasında rüya yüzleşmesi artık olmalı. Bu dediğime katılanlar videoyu beğensin, sayımızı görelim. Evet, ufak bir eleştiriden sonra asıl bomba sürprizlere geçelim. Ben rüyayı her türlü tanırım diyen Eşref, sahte rüya oyununu çözdü. Ama bir tek Nisan'ın rüya olduğunu çözemedi. İhtiyar Eşref'le kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Yetimlerin babası olarak başa geçen Eşref ortalıkta yok. Çünkü ihtiyar Eşref'i en zayıf noktasından vuruyor. Eşref, boynunda ben olan kızın gerçek rüya olmadığını anlıyor ve ihtiyarın adamlarını hallediyor. Eğer bu sahnede Nisan gereksiz yere saklanıp Eşref'in karşısına çıkmazsa ve rüya yüzleşmesi olmazsa bu durum büyük tepki çeker. Fakat yeni bölümde Eşref'in bunu öğrenmesini bekliyoruz. Bölümlerdir uzatılan bu senaryodan sonra bir 30 bölümle Nisan'ın muhbirlik meselesini bekleriz. Eşref böyle giderse savaşı ihtiyar kazanır. Çünkü ihtiyar tüm yetimleri ortadan kaldırmak istiyor. Eşref'in bir an önce başa geçip masaya oturacak adamları ayarlaması gerek. Üstelik Eşref'in ekibi de geçen sezonki gibi değil. Bu sezon pek icraat gösteremiyorlar. Gürdal karı kız peşinde, Faruk Ayten'in arkasından dolanıyor ve profesörlüğünden eser kalmadı. Müslüm de kendi ailesinin derdinde. Sadece Irmak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu nedenle büyük savaşta Eşref ve ekibinin daha fazla güçlenmesi gerek. Eşref, ihtiyarın sağ kolunu halletti ancak iş bununla bitmeyecek. Şu anki güç dengelerine bakarsak, ihtiyar Eşref ve yetimleri tek hamlede silebilecek bir güçte. Peki Kadir ile Hıdır'ın karşı karşıya geldiği sahnede ve sonrasında neler olacak? Annesinin intikamı için ihtiyara şimdilik boyun eğen Kadir, ihtiyarı görmek ve ona giderek yaklaşmak için dediklerini yapmaya çalışıyor. Ancak zamanında annesini öldüren ihtiyar bu defa Kadir'den babasını öldürmesini istedi. Elbette Kadir bunu yapamayacak. Eşref'in ekibinin gelmesiyle bir arbede çıkar ve yaralanmalar olur. Hıdır'ın biletini ilerleyen bölümlerde ihtiyar bizzat kendisi kesecek. İşte o zaman Kadir ile Eşref ihtiyara karşı birlik olabilir. Bu konudan önceki videolarımızda bahsetmiştik. Diğer yandan yine paylaştığımız gibi Dinçer'in vedası kesinleşti ve sette veda partisi de düzenlendi. Geçmiş sırların ortaya çıkmasıyla ve Eşref'in tüm parçaları birleştirip Dinçer'e ulaşmasıyla bu karakter için yolun sonu gelmiş oluyor. Bunun yanı sıra Çiğdem için de mesleki açıdan yolun sonu göründü. Çünkü savcı Çiğdem'i suçüstü yakaladı ve gerekeni yapacak. Muhtemelen Çiğdem meslekten atılacak. Sonrasında ise yoluna tamamen Kadir'le devam edebilir. Ki zaten aralarında bir etkileşim başladı ve bu etkileşim giderek artacaktır. Yani artık Çiğdem'le Kadir ikilisini yeni sürprizlerle izleyeceğiz. Şimdi gelelim dizinin son reyting kurumuna. Yayınlandığı ilk bölümden beri zirvede olan Eşref Rüya dizisi adeta fenomen olarak büyük bir kitleye hitap ediyor. Ve yine hep olduğu gibi tüm kategorilerde birinci dizi oldu. Ancak bazı senaryoların çok ağır ilerlemesi orta ve uzun vadede reytingleri olumsuz etkileyebilir. Ayrıca yeni başlayan Yeraltı dizisi iyi bir başlangıç yaptı ve kuruluş Orhan'la sahipsizleri reytinglerde geçti. Eşref Rüya'nın yerini daha da sağlam alması için senaryolarda hızlanma ve bazı iyileştirmeler yapılması gerek. Peki siz bu konularla ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Yeni videoları kaçırmamak ve anında haberdar olmak için kanala abone olduktan sonra bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.